Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir değerli metallere bakacağız. Gümüşte önemli bir direnç bölgesine ulaştık. Şu son satışları aldığımız direnç aynı zamanda 34.86'dan başlayan düşüşün maksimum tepki sınırına ulaştık. Bu 32.40'ları uzun zamandır konuşuyorduk. Bu bölge direnç olarak çalışacak mı? Bunu kontrol edeceğiz. Bunun için de 32.5'un üstünde kapanışlar almamamız gerekiyor. Bu tür bir kırılım gelmediği takdirde 32.5 üstünde hareketler görmediğimiz takdirde şu son düşüşün maksimum tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. O nedenle temkinli olmamız gereken seviyelere ulaştık. 32.5'ların üstünde kapanışlar aldığımız takdirde bir ara direnç bölgesi olarak 33.66-33.10 bölgesini takip edeceğiz. Bu aynı zamanda bakın şu son oluşan tepenin destek bölgesidir. Ancak bir ara direnç bölgesi olarak kabul edilir. 32.5 üstüne attığı takdirde bizim ana beklentimiz fiyatın tekrar 34.86-34.42'lere doğru devam etmesi olacak. Burada da gene uzun zamandır bahsettiğim bir çift tepe riski oluşacaktır. Ancak tabi günlük grafiklerde aynı zamanda şöyle bir oluşum da gerçekleşebilir. Bakın şurada bir çanak formasyonu oluşup bu 34.86'ların kırılmasıyla birlikte bu çanak yüksekliği kadar bir yükseliş de gelebilir. Bu da 42 dolarları hedefler. Ancak tabi burada bir fincan kulp oluşumu da ihtimali var. Yani 34.86'yı kırmadan tekrar bir satış alır. Bu çanak formasyonunu fincan kulp formasyonuna dönüştürüp de yükselişe de geçebilir. Ve aynı zamanda tabi bir çift tepede oluşabilir. Şimdi ben böyle söyleyince o da olabilir, bu da olabilir, ne anlatıyorsun gibi tepkiler alıyorum. Oysa teknik analizin tek bir amacı vardır. Öncelikle tüm olasılıkları masaya yatırırız. Sonrasında da hangi şartlar gerçekleşirse hangi olasılığı esas alıp işlemlerimize yön vereceğiz, bunu belirlemeye çalışırız. Dolayısıyla evet, burada 42 dolara kadar bir hareketin gelme ihtimali var. Ancak bunun için öncelikle bir 32,5 dolar geçiliyor mu, bunu takip edeceğiz. Bu seviye geçildiği takdirde de 33.66-33.10'ları takip ediyor olacağız. Burada da eğer gelen talep arza dönüşmez ve şu son yaşanan yükselişte talebin arza döndüğü ve düzeltmeden daha güçlü bir satış geldiğini görmüyorsak hedefimiz 34.86'lar olacak. Bu bölgeye geldiğinde gene temkinli olacağız. Buradaki arz talep değişimlerini takip ederek bir çift tepeye mi gidiyoruz? Fincan kulp formasyonuna mı dönüşüyoruz? Yoksa çanak formasyonunu aktif edip yükselişe devam mı ediyoruz? Bunu takip edeceğiz. Aksi takdirde burada kesin bir şey söylemek fal bakmaktan ibarettir, yazı tura atmaktan ibarettir. Onun yerine burada oluşan her fiyat hareketi sonrasında analiz güncelleyerek ne olursa biz ne yapmalıyızın peşine giderek piyasayla satranç oynamak çok daha doğru olacaktır. Buradan gümüşün düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın bir önceki tepe bölgesine ulaşmış durumdayız. Burada bu bahsettiğimiz 32,5 seviyesini biraz daha hassas ölçerek 32.40'lara çekebiliyoruz. 32.40 üstündeki hareketler, burada kapanış almamız çok önemli olacak. Hem oluşan şu son tepenin kırıldığını hem de 34.86'dan başlayan şu düşüşün maksimum tepki sınırını geçip tepkiden daha güçlü alıcıların geldiğini bize gösterecektir. Burada kritik gördüğüm bir ara seviye var. 33.14-32.96 bölgesi. Bakın şu tepede oluşan hareketin desteği. Bu bölge kırıldıktan sonra tekrar bir geri dönüş alıyor. Kırılan desteği direnç olarak çalıştırıp sonrasında satışların hızlandığı bir bölge. Aynı zamanda bakın daha da geçmişte gene bu bölgeden ciddi satışlar almıştık. Dolayısıyla bu 33.14-32.96 bölgesine de dikkat etmemiz gerekecek. Ancak burada esas ara direnç bölgesi 33.68-33.46'da. Bu bölgelerde talebin arza döndüğünü görmüyorsak hedefimiz 34.86'lar olacak. Burada tabii 32.40'ın kırılmama ihtimali de var. Burada da 31.97 destek bölgesi. Hatta bunu şöyle güncelleyelim. Bakın şurada bir dip de yaptık. 31.93. Bu bölge kırıldığı takdirde şu son yükselişin bir düzeltmesine gittiğimizi söyleriz ve 31.32, 31.20 bölgesine, 19 bölgesine kadar satışlar gelebilir. Bu maksimum düzeltme sınırı olacaktır. Ancak bu tarz bir geri çekilme aynı zamanda 28.78'den başlayan şu yükselişin düzeltmesinin de başladığını bize gösterecek. Dolayısıyla burada satışlar aşağı
aşağıda 29.90, 30.15'lere kadar devam edebilir ve bu bir gene düzeltme olacaktır. Ve şunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu tarz bir düzeltmeye gidilecek olursa 34.86'lardan başlayan şu düşüşün maksimum tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanıp aşağıda 28.70'lerin de kırıldığı bir düşüş sürecine girme ihtimalimizi taşıyor. O nedenle önümüzdeki saatlerde, günlerde 31.93 aşağıda, yukarıda da 32.40 destek direnç bölgeleri çok önemli olacak. Bu bölgenin kırılımına göre yön netleşecektir. Şimdi buradan ons altına geçecek olursak, ons altında da 2790 önemli bir bölgeydi. Bu bölgenin kırılım sürecini gördük. Geçtiğimiz hafta Cuma günü burada alıcıların yeterince güçlü olmadığını görmüştük. Fakat bu hafta itibariyle 2790 üstünde oldukça güçlü alımlar gelmeye başladı. Burada artık düzeltme seviyelerimizi takip edeceğiz. 2536'dan başlayan şu yükselişin %23.6'sının geçtiği seviye 2790'lara artık ulaştı. Bakın şu bir önceki tepe bölgesi destek olarak çalıştığı sürece olası geri çekilmelerde herhangi bir sorun yok. Bir düzeltmeye dahi gittiğimizi söyleyemeyeceğiz. Ancak bakın burada bir alan da belirleyelim gene. 2790-2770 desteği korunduğu sürece düzeltmeden dahi bahsedemiyoruz. Bu bölge kırılacak olursa bir düzeltme sürecine gittiğimizi söyleriz ve 2660'lara kadar burada satışlar düzeltme olarak görülecektir. Ancak şu büyük resimden baktığımızda şu uyarıyı da yapmam gerekiyor. Bakın burada 5 dalgalık bir hareketin tamamlanma ihtimali var. Şu an 5. dalga içindeyiz. Bu en belirsiz, en sıkıntılı itki dalgalarından biridir. Bu 5 dalgalık hareketlerde dağıtım dalgası olarak kabul edilir. Dolayısıyla çok sert satışlar alma ihtimalimiz var. O nedenle buradaki düzeltme seviyelerine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ancak günlük grafiklerden baktığımızda 2770 altına inmediği sürece herhangi bir problem yok. Buradan altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın burada iki itki dalgasını takip ediyorduk. Biri 2536'dan başlayan şu yükseliş, diğeri ise 2583'ten başlayan yükselişe bakıyoruz. Bunların gene düzeltme seviyesi 2790-2778 bölgesinde. Bu bölge kırılacak olursa bir düzeltme sürecine girdiğimizi söyleriz ve son oluşan tepeler sonrasında güncellenen maksimum düzeltme sınırımız 2697-2689 bölgesi. Ancak şu an için alımlar oldukça güçlü geliyor. Şu son dalga hareketlerine baktığımızda da 2900'lere doğru burada yükselişlerin devamı gayet normal karşılanır. Burada ayrıca gene geçmişte şu yatay banttan dolayı bir hedef belirlemiştik. 2840, bunun da üstüne atmış durumdayız. Aşağıda 2778 desteği korunduğu sürece 2900'e doğru hareketin devamı beklenebilir. Buradan platine geçecek olursak platinde de bakın şu son yükseliş sürecini takip ettik. Geçmişte 2024 Temmuz ayında oluşan tepe bölgesi bakın direnç olarak çalıştı ve bir düzeltme sürecine girdi. Burada da minimum düzeltme sınırından tekrar destek bulup alıcıların güçlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla aşağıda 979-970 bölgesi korunduğu sürece herhangi bir problem yok. Şu son yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır ve ana hedefimiz olan 1050'lere doğru, 1053'e doğru yükselişlerin devamı beklenebilir. Ancak aşağıda 970'lerin altına iniyorsak, burada maksimum düzeltme sınırı olan 948-940 bölgesi önemli olacak. Bu bölge korunduğu sürece sorun yok. Güçlü bir düzeltme aldık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. Ancak 946 hareketler görünümü bozacaktır. Çünkü burada aynı zamanda bakın düşen tepeler oluşacak ve 895'in kırılma ihtimalini gündeme getiren düşen diplere doğru bir satış dalgası da alabiliriz. Bu nedenle ilk olarak aşağıda 970 desteğini yakından takip ediyor olacağız. Buradan platinin düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın burada da 940'tan başlayan şu yükselişi takip ediyoruz. Bunun %50 düzeltmesini yaptı. Aynı zamanda geçmişte oluşan bir direnç bölgesini destek olarak da çalıştırdı. Tekrar alıma geçiyor. Burada da aşağıda 975-972 desteği korunduğu sürece şu son yükselişin güçlü bir düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz deriz. Dolayısıyla yüksek zaman dilimlerinde belirlediğimiz o 970 seviyesini 972'ye çekebilir ve bu tarz bir kırılım gelmediği sürece yükselişin devamını bekleyebiliriz. Burada da takip
takip etmemiz gereken bakın gene bir destek ve direnç seviyelerimiz var. Yukarıda 1008, aşağıda ise şu düzeltme sürecinin dip bölgesi 979 bölgesi. Yukarıda şu an bakın gelen bu alımlar 1008'in üstüne atacak olursa tekrar 1033'lere doğru bir hareket gelebilir ve bu bölgenin de kırılmasıyla aslında şu yükselişin düzeltmesini yaptık ve 1053'lere doğru yükselişin devamını beklediğimiz bir süreç yaşayabiliriz. Ancak şu an için yukarıda 1008, aşağıda 979 destek direnç olarak takip edilmeli. Kırılıma göre yön netleşecektir. Şimdi buradan Palladium'un günlüklerine geçtiğimizde bakın şu son düşüşün 1250'den başlayıp 888'lerde sonlanan düşüşün %50 seviyesine kadar bir yükseliş yaşadık. 1073'lerden de bir düzeltme sürecine girerek bakın burada minimum düzeltme sınırı aynı zamanda geçmişte direnç olarak çalışan 1016-1000 bölgesini destek olarak çalıştırmış durumdayız. Burada 1000 altına düşmediğimiz takdirde şu son yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. 1006 kapanışlarda düzeltmenin bir miktar daha derinleştiğini ve 966-957'lere kadar devam etmesini bekleriz. Bu bölge korunduğu sürece sorun yok. Düzeltmeyi yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Kırılması durumunda ise tekrar 880'ler hatta 810'lara doğru satışlar devam edebilir. O nedenle 957 altına inecek olursa temkinli olmamız gerekecek. Fakat şu an için sorun yok. Minimum zayıf bir düzeltme yaptık ve buradan gelen alımlarla birlikte 1073'lerin kırılma ihtimali gündemde. Buradan Palladium'un düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın şu yükseliş sürecini, şu itki dalgasını takip ediyoruz. 956'dan başlayan bu yükselişin maksimum düzeltme sınırından tekrar tepki alıyoruz. Dolayısıyla aslında burada şu düşüşü de gene kontrol etmeye başlayabiliriz artık. Yukarıda 1015 üstüne attığı takdirde şu düşüşün tepkisini vermeye başladık diyeceğiz ve 1044'lere kadar bu bir tepki olacak. 1044 üstü hareketler gördüğümüz takdirde 1073'leri kıran şu yükselişin düzeltmesini yaptık. Yükselen dipler ve yükselen tepeleri getirebilir ve 1073'ler kırılabilir diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Ancak bugün için yukarıda 1015 üstünde Palladium kalıcı olacak mı? Bunu takip ediyor olacağız. Son olarak bir Brent petrole de bakalım. Bakın burada 75.50 çok önemli olacak demiştik. Bu bölgeden oldukça sert satışlar aldık fakat bir ara destek bölgesi olarak belirlediğimiz %78.6 seviyesinden bakın tam da güçlü bir alım geldiğini gördük. Fakat burada önemli olan bakın şu son düşüşün başladığı direnç bölgesi geçiliyor mu? Bunu takip edeceğiz. 77.20, 77.21 üstüne atıyorsak evet buradan gelen alıcıların güçlü olduğunu söyleriz. Ancak bu bölge kırılamıyorsa ve bakın şu anda gördüğümüz gibi bir düşen tepe oluşuyorsa aşağıda bir ara destek bölgesi olarak takip ettiğimiz 74.26, 73.88'in de kırılma ihtimali gündeme gelir ve 72 dolarlara doğru satışlar derinleşebilir. O nedenle özellikle bugün 77.21 üstüne atacak mıyız? Bunu takip edeceğiz. Şu son oluşan dibi güncellediğimizde ise bakın 77.24 minimum tepki sınırı olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla oluşan şu son diple birlikte Fibonacci düzeltme seviyeleri de artık bize şu alanın çok önemli olduğunu söylüyor. Bakın şu direnci takip edeceğiz. 77-21-76-93 bölgesi. Bu bölge geçilecek olursa tepkinin güçlendiğini söyleriz ve yukarıda 79-24-80 bölgesini takip ediyor olacağız. Bu maksimum tepki sınırıdır. Ancak bu bölge geçilecek olursa tekrar 82,5'lar gündeme gelecek. Fakat ne yazık ki henüz bu 74 onlarda oluşan dip sonrası gelen alımların zayıf bir tepki olarak göreceğimiz o sınıra kadar ulaşamadığını görüyoruz. 77-21-76-93 çok önemli olacak. Bu bölgeye ulaşamadan tekrar satışlar gelecek olursa ne yazık ki 73-88'in kırıldığı bir süreçte takip edebiliriz. Şu yatay bandın kırılımı önümüzdeki günlerde çok önemli olacak. Evet değerli metaller ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.